Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Çok beğenerek yaptığım, beni çok heyecanlandıran bir çanta oldu. Gördüğünüz üzere motiflerden oluşan bir çantamız. 6 tane motifle öncelikle taban kısmını oluşturduk. Yani gövdenin taban kısmını oluşturduk. Sonrasında üst kısmını sık iğneler ve trabzanlarla bu şekilde tamamladık. Son derece güzel, son derece kolay bir çanta. Yani öyle bir çanta hazırladım ki sizlere, bu çantanın tabanında her zamanki gibi şöyle göstereyim, dikdörtgen tabanımı kullandım. Bakar mısınız? Yani bilirsiniz, bu tarz örnekler tam sayıdır. Tam sayı taban ister. O yüzden ben de sizin için direkt hesapladım ve dikdörtgen tabanı oluşturdum. Bu videoda kaçla başlamanız gerektiğini, kaç sıra örmeniz gerektiğini bulacaksınız. Şunu hatırlatmasını en başta yapayım. Ben bu çantada 3 milimetrelik tığ kullandım. Çünkü form olarak böyle gevşek gevşek salaş olsun istemedim. Örnekler daha düzgün olsun, üst trabzanlar daha düzgün olsun. Bilirsiniz beni, trabzan varsa genelde 3 milim kullanırım. Sap detayıyla, her şeyle son derece güzel oldu. İhtiyacınız olan tek şey kese kağıdı rengi, bir kağıt ip, beyaz rengi kağıt ip, 3 milimetre tığ. Gerçekten son derece güzel, son derece muntazam, harika bir yaz çantası. Gerçekten her detayına bayılacaksınız. İçi astarlanmıştır. Astarında bu sefer Amerikan bezi kullandım. Böyle daha sanki böyle o keten formunun bu çantaya daha çok yakışacağını düşündüm. Hani dak kumaşı, o yüzden bu çantada tercih etmedim. Onu da söyleyeyim. Yine her zamanki gibi bakın, dümdüz sık iğne ile örülen sapımızdan görebilirsiniz. Her detayını bu videoda bulabilirsiniz. Ben çok heyecanlanarak yaptım ve çok da beğendim çıkan sonucu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hazırsanız son hatırlatmamı yapayım ve videoya başlayalım. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Özellikle zil butonunu da aktif hale getirirseniz videolarımı yüklediğimde size de bildirim olarak gelecektir diyorum. Evet, heyecanla hazırsanız başlayalım. Evet, başlayalım şimdi. Bakın öncelikle ne hazırladık? Şimdi klasik tabanım var biliyorsunuz. Açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Dikdörtgen taban yapımı. 29 zincir çektim. Artı bir tane de yükseklik için çekip, yani başlangıçta 30 zincirle başlayıp tam 12 sıra tabanımı ördüm. Sıra sonuna geldim. Artık bitireceğim. Köşe noktasına geldim. Bakın görüyorsunuz. En son biliyorsunuz ortadaki şu üçlünün ortasına 3 tane batıyorduk. 2 tanesini battım, bıraktım. Burada ne yapıyorum? Üçüncüsünü iğne ile yapıyorum. Tabanımızı hazır ettikten sonra iş motifler kısmına gelecek. Bakın görüyorsunuz nasıl güzel görünüyorlar. Hemen bir tane birlikte yapacağız. Şimdi hemen yanındakine yapıyorum. Bakın yanındakine yaptığımda ne olmuş oluyor? Bir tane daha göz oluşturmuş oluyorum buraya. Yani o şurada yapmadığım üçüncüyü burada yapmış oluyorum. Hemen bakın ipin çıktığı yerden, göbekten tekrar giriyorum arkaya. Elim. Önce kusura da bakmayın, sesim için gerçekten hasta olduğum için hala sesim düzelmedi. Evet. Şöyle sık iğnelerimin içinden her zamanki gibi geçirdim gizlemek adına. Şöyle bir pense yardımıyla ipimi geçiriyorum ve artık burada ipimi kestim. Bakın tertemiz bir taban hazırlamış olduk. Her zaman söylediğim gibi tabanımızı bitirdikten sonra mutlaka tersinden güzelce bir buharlı ütü basıyoruz. Tabanımızı bu şekilde kalıp gibi oluşturmuş oluyoruz. Söylediğim şekilde, söylediğim başlangıç zinciriyle
Yaptığınız takdirde bakın görüyorsunuz tam 12 sırada siz de bu çanta için birebir bir taban hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi gelelim örneklerimize. Örneklerimizde karelerimizi yapacağız. Karelerimizin daha sonra nasıl birbirine birleştiriyoruz onu da göstereceğim. Toplamda 6 taneye ihtiyacımız var. Bakın ben 5 tanesini hazırladım. Şimdi 6.'yı hazırsanız birlikte yapalım. Şimdi 2 tane kağıt kullanıyorum bu çanta için. 2 farklı renk. Bir tane beyazım var. Beyaz rengim var. Bir tane de klasik her zamanki gibi kese kağıdı rengim var. Bakın görüyorsunuz çile halinde aldığım ve sonrasında kendim sardığım iplerim. Hep çok soruyorsunuz ipinizin markasını belirtmiyorsunuz. Markası yok çünkü. Klasik kağıt ip. Burada sadece söyleyebileceğim nokta şu. Kağıt iplerle çalışırken genelde 3-3,5 arasında tığlar kullanırız. Bu modelde yalnız şunu söylemek istiyorum. 3,5'la çalışırsanız motifleriniz çok büyük olacak. O yüzden yani ben bu örneği çok sevdim. Kullanmak istedim ama 3,5 numarayla haliyle çok kocaman motifler oldu. O yüzden 3 milimle çok güzel durdu. Yani trabzanlarımız da çok güzel duruyor. Evet biraz zorlanıyorsunuz kağıt ipiniz kalınsa. Mesela benim beyazım çok güzel. Örüm o kadar güzel ki ince bir kağıt ip bu. İnce ama şey değil yani böyle sert elinizi böyle parçalayanlardan değil. Gerçekten çok güzelmiş. Ama bakın şu görmüş olduğunuz diğeri daha kalın bir kağıt ip. Şöyle yan yana görürseniz daha net anlaşılır. Daha kalın bir kağıt ip. Öyle olduğu için 3 milimle örerken bir tık daha zorlayıcı olabiliyor. Ama şöyle bir durum var. 3,5 milim örgü 3,5 milimle örülenden çok daha zarif duruyor. Onu da söyleyeyim. İkisini de denedim çünkü sizler için. Şimdi hemen başlayalım dilerseniz. Öncelikle her zamanki gibi bir sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle ne ördüğümüz görülsün videoyu burasından açanlar için. Onu bırakayım. Diğerlerini aşağıya alabilirim. Şimdi sihirli halkayı çok farklı şekillerde yapanlar var. Ama bunun en kolay yolu. Bakın şöyle gösteriyorum. Bir çarpı attım. Şu orta parmağımın üzerine. Bakın üstteki ip zaten bu. Bakın üstteki. Hemen şuradan giriyorum. Alttan bu ipi çekiyorum yukarıya. Bakın çevirdim. Hemen bir tane zincirle sıkıştırdım. Bu kadar basit. Sihirli halkayı yaptık. Bu ipimi örgümün içinde yürüteceğim. Çünkü bu ipi asılarak biz burada sihirli halkayı, bakın şu oynar ipimiz zaten. Bunu içinde örerek giderseniz olası bir kopma durumunda korkmanıza gerek kalmaz. Çünkü bu ip zaten örgünün içinde buraya kadar böyle dolaşacağı için herhangi bir çözülme yaşamazsınız. Bunu dışarıda bırakmayın. Onu hatırlatmış olayım. Şimdi burada ilk baştaki şu göbeği yapacağız. Şu delikli kısmı yapacağız. Bunun için başlangıçta şöyle 4 tane zincir çekerek başlıyoruz. 4 tane zincir çektik. İpimi doladım. Hemen yanına bir ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan neydi? 2 seferde çektiğimiz. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bu bir zincirimizi çok da sıkı yapmayalım. Bakın uzattım. İkisini bir çıkarttım. Tığımın üstünde yine 2 tane var. İkisini bir çıkarttım. Bu benim ikili trabzanım oluyor. Araya tekrar bir zincir çektim. 8 tane yapacağız bundan. Yani ilk zincirimizde sayarsak bu ilk baştaki bir trabzan yerine geçiyor. 2, 3, 4 tane yapmış olduk. 8 tane olacak örneğimizi koymamız için. Bir zincir. Bakın 6 tane oldu. Bu kısmı kesmiyorum artık. 7 tane oldu. Evet 8.'yi yapıyorum şimdi. Ve göbeğimiz bitti. Şimdi güzelce bakın bu ipi çekerekten
sıkıştıracağım. Burada en iyi asılma yöntemi bakın bu değil. Bu şekilde çekmeyin. Şöyle arkasını çevirin. Örneğinizin şu şekilde iyice bakın sıkıştırdım. Bu ipimi burada bırakıyorum. Çünkü bunu biraz sonra iğne ile yine bir tur daha içinden dolaştıracağım ki iyice sağlam olsun diye. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Buradaki görmüş olduğunuz bakın 4 tane zincir çekmiştik. Dördüncüsü değil, üçüncüsünden ilmek kaydırıyorum. Ve bir ilmek daha kaydırıp bakın şu aradaki boşluğa giriyorum. Aradaki o bir zincir boşluğumuz vardı ya. Bir ilmek daha kaydırıp bu aradaki boşluğa giriyorum. Direkt 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. Orada bir kalınlık oluşturmak istemiyorum. İpimi doladım. Şimdi ikisini çıkarttım bakın trabzanın. Bunu bırakıyorum. Bir daha doladım. İkisini çıkarttım. Şimdi elimde 3 tane var. Bu 3 tanenin önce 2 tanesini çıkartıyorum. 2 tane bırakıyorum. Bu ikisini de çıkartıyorum. Bakın şöyle bir sivrilik oluşturmam gerekiyor burada. Şimdi araya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tekrardan doluyorum. Şimdi aynı boşluğun içindeyim. Yan boşluğa geçmeyeceğim bakın. Aynı boşluğun içine. Şimdi tekrar başlıyorum. İkisini çektim, ikisini bıraktım. Bir daha doladım. İkisini çektim, ikisini bıraktım. Bir daha doladım. İkisini çektim. Bakın tığımda bu sefer görüyorsunuz 4 tane var. 1, 2, 3, 4. 3 tanesini bir seferde çekiyorum. İkisini bir seferde çekiyorum. Yine bakın şu sivriliği oluşturmuş oldum bu şekilde. Bu önemli bir detay, unutmuyoruz. Dikkat ediyoruz bu konuya. Şimdi hiç zincir çekmiyorum bu sefer. İpimi doladım. Hemen yan boşluğa giriyorum. İkisini çektim, bıraktım. Bir daha doladım, girdim. İkisini çıkarttım bakın. Yine doladım, bekliyorum. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi tığımın üstünde 4 tane var. Üçünü bir çektim. İkisini bir çektim. Bakın bu şekilde bunları birbirine bitiştirmiş oldum. Araya yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geldim. Aynı boşluğun içindeyim. Aynı boşluğun içine yine ikisini çıkarttım, doladım. İkisini çıkarttım. Bakın bir daha doladım. İkisini çıkarttım. Tığımın üstünde 4 tane var. Üçünü çıkarttım. Kaldı 2. Tekrar ikisini bir aldım. Mantık hep bu. Her boşluğa şunu yapacağız. Arasında 3 zincir olacak. 1, 2. Bakın 1, 2. Şimdi tekrar son kez gösteriyorum. İyice anlaşılsın. Detaylı bir şekilde göstermiş olayım. Biraz daha yaklaşıp bir tane daha göstereyim. İpimi doladım. Yandaki bakın bir zincir boşlukları var diye oraya giriyoruz. Girdim. İkisini çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane kaldı. Doladım. Bir daha girdim. İkisini bir çıkarttım. 3 tane var şimdi. Tekrardan doladım. Bir daha girdim. İkisini bir çıkarttım. Ne oldu? Tığımın üstünde 4 tane var. Üçünü bir çıkartıyorum. İkisi kaldı. İkisini de çıkartıyorum. Bakın bu şekilde birincisini yapmış oldum. Şimdi araya 3 tane zincir. 2, 3 tane zincir. İpimi doladım. Aynı boşluğun içindeyim. Aynı boşluğun içine 1 doladım. 2 bir daha doladım. Evet, çıkartıyorum. Tığımın üstünde 4 tane var. Üçünü çıkarttım. 2 tane kaldı. İkisini de bir seferde çektim. Bu şekilde her boşluğun içine aynısını yapacağız. Bakın ben 3 tanesini yapmış oldum. Daha 5 tane daha var yapmam gereken. Hemen onları yapıyorum ve geliyorum. Evet, geldik
Bakın sonuncuyu da yaptım. Şimdi ne yapmam lazım? Bunları birleştirmem lazım. Hemen yanındaki, bakın şu sivri kısmın tepesine geliyorum. Evet. Buraya bir ilmek kaydırma yapacağım. Ama oraya yaparsam orada bir kalınlık oluşacak. O yüzden direkt şu boşluğa girip yapıyorum. Bakın tepesine yapmadım. Direkt boşluğa girip yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şimdi buraya ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Evet, başlangıç zincirimle beraber bakın 1 2 3 tane oldu. Şimdi ne yapıyorum? 3 taneyi yaptım. Araya 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane. Şimdi aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapacağım. 1 2 3. Bakın bu şekilde 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 tane trabzan. Şimdi ipimi doluyorum. Bu sefer zincir çekmiyorum. Yan boşluğun içine girdim. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. İkisini yaptım. Üçüncüsünü de yaptım. Bakın o kadar güzel. Bir de 3 numarayla örüyorsunuz ya. Böyle beyaz iple dantel gibi oluyor. Gerçekten çok güzel bir duruşu var. Yani böyle beyaz, bembeyaz bir çanta yapasım geldi. Bu iple çalışırken. Sırf böyle dantel gibi görünen. Evet, görüyorsunuz. Yine ipi arttım. Yine yani doluyorum ipi. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bu şekilde aynı işlemi her boşluğa yapacağım. Bakın görüyorsunuz. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Şu hepsinin içine aynı şekilde yerleştireceğim. Bundan 8 tane yapıyorum. Sıra başına gelip artık beyaz kısmı tamamlamış olacağız. Gerçekten o kadar güzel bir örnek ki bakın göbeği de çok güzel. Siz isterseniz mesela bu göbeği yapıp sonra arkasından burada başka renk, sonra başka renk diye bunu farklı renklerde de dönüştürebilirsiniz. Ben beyaz kısmı bu şekilde tamamlayacağım. Sonra hasır rengime geçeceğim. Evet, geldik sıra sonuna. Şimdi artık burada bitiriyoruz. İpimizi kestik. Çıkarttım. Hemen ne yapıyorum? İğnemi alıyorum. Ve burayı temizce bir bitirelim. Gerçekten örmesi keyifli oluyor bu motifleri. Bakın şunu göstereyim. Şimdi biliyorsunuz burada bir ilmek kaydırma yapacağımız için bu arada bir boşluk oluşmaması lazım. O yüzden zincirin tepesine değil de ilk yaptığımız trabzanın, bakın bu zincir, bu ilk yaptığımız trabzan. Trabzanın tepesinden şu şekilde giriyorum. Tekrardan aynı noktadan aşağıya, ipin çıktığı noktadan aşağıya gidiyorum. Yani benim burada yapmış olduğum, bakın bunun tepesi olmuş oldu. Böylece orada hem boşluk oluşmadı, hem delik oluşmadı, hem sayı artmadı. Şöyle trabzanın içinden aşağıya çekip, bakın burada yapmış olduklarım trabzanların arasından geçiriyorum. Çektim ipimi. Evet, buradan artık kesebilirim. Aynı şekilde şimdi şunu göstereceğim. Bakın bu ipimiz burada çıkmıştı. Böyle geliyor bu. Aynı şekilde döndürmeye devam edeceğim. Şöyle trabzanların o tabandaki boşluklarından giriyorum. Bu şekilde içinden bir tur daha döndürüyorum ki iyice sağlamlaşsın. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi artık ipimi onu da temizleyebilirim. Bakın bu şekilde çok güzel bir
Şöyle yıldız gibi ama 8 köşeli yıldız gibi güzel bir motifimizi oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Artık geçebiliriz. Hasır. Bakın hasır ipimin uç kısmı bakın çözülmüş, kötü. Bu kısımları kullanmıyoruz. O kısımları atıyorum. Hemen hasır ipimle üst kısmın örneğine başlıyorum. Herhangi bir köşeden başlayacağım. Bakın tığımı geçirdim boşluktan, çektim. Şimdi buraya 1 2 3 zincir çekerek başladım. Şimdi şu ipimi şunu yapacağım burada. Bunu göstereceğim size. Bakın bu ilk başladığım düğümle başlamıyorum ben. Bir ilmek yapıp onunla başlamıyorum. Şimdi bakın şu şekilde tam şu ilmeği bu şekilde bakın iğnemi geçirdim. Bu ipimi aldım. Bakın ne oldu? Alt kısmı şimdi düzgün oldu, sıkıştı. Bu ipimi buraya geçirdim. Şurada üzerine onun bir trabzan daha öreceğim. Dilerseniz şurada yapıp daha fazla şu köşeyi tamamen bitirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben böyle yarımdan başlayacağım. 1 2 Hatta direkt tamamını yapalım, hiç fark etmez. İp içinde birazcık daha gitmiş olsun. Şimdi araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Aynı boşluğun içine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arada 3 zincirli bakın köşeyi oluşturmuş olduk. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Şu altta görmüş olduğunuz şu bitiştirdiğimiz şöyle fıstık benzeri yapılar vardı ya, onun ortasına gireceğim. Ama öncesinde ipimi 2 kere doluyorum. Onun ortasına girdim. İpimi çektim. Bakın buraya getirdim onu. İkisini, ikisini. Bu şekilde üçlü çıkartıyorum. Şimdi tekrardan 1 2 tane zincir çekiyorum. Direkt şu tepe noktasına bir tane sık iğne ile bunu tutturuyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı 2 kere doluyorum. Bu sefer bakın yine şu arada iki fıstığın arasına giriyorum. Çıkarttım. Şöyle bakın ne yapıyorum? Onu güzelce yerini ayarlatıyorum. Sonrasında 2 2 2 3 seferde çıkarttım. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Artık köşeyi yapacağız tekrardan. Yani şu köşenin aynısını buraya koyacağız. Doladım. Pardon, bir kere doladım. Şimdi ikili trabzan. Bir tane yaptım. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Şimdi araya 3 tane zincir. Tekrardan aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 1 2 tane zincir. Aynı eylemi şuradaki şu arada yaptığımın aynısını yapacağım şimdi buraya. 2 kere doladım. Tekrar gösteriyorum bakın. Ta alttaki şu 2 tane fıstığın arasındaki boşluğa giriyorum. Şimdi çektim. Yine şöyle ipi güzelce ayarlıyorum. 2 2 2. Bu şekilde çıkarttım. 2 zincir çektim. Bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Yine 2 tane zincirimi çektim. 2 kere doladım. Bakın aynı şekilde. Yine alta iniyorum. 2 fıstığın arasına girdim. İpimi çektim. 2 2 2 3 seferde çıkartıyorum.
Yine 2 tane zincirimi çektim. Bakın yine köşeye geldim. Görüyorsunuz. Köşeye geldik. Artık ikili trabzan yapacağız. Yine 1 2 tane ikili trabzan, araya 3 tane ne yaptım? Zincir çektim. Tekrardan 2 tane ikili trabzan. Evet. Şimdi iki kenar tarafı gösterdim zaten. Bu iki tarafı da hemen örüp geliyorum. Aynı şekilde biliyorsunuz zincirler her zaman için şöyle bir asılma gerektiriyor. Şöyle bir asıldığınızda tam bir bunu bitirdiğimizde tam bir kareye dönüştürmüş olacağız örneğimizi. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Ne yapıyorum? Hemen şu görmüş olduğunuz birinci zincirimin tepesine değil, ikinci trabzana ilmek kaydırıyorum. Bu kaydırdığım ilmek zaten şu zincirin tepesine gelmiş oluyor. Şimdi dilerseniz direkt buradan başlayabilirsiniz. Dilerseniz bir ilmek daha kaydırıp direkt boşluktan başlayabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Bir kez daha ilmek kaydırdım. Göbeğe geldim. Göbekten başladım. 3 tane zincir çektim. Bakın ipimi doladım. Hemen yanına bir trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane trabzan daha yapıyorum. Bakın yine aynı köşenin içine aynı, bakın 2 arada 3 zincir, yine 2 trabzan şeklinde ilerledik. Şimdi buradan sonra yaptığım bu 2 tane trabzanın üzerine yine trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıra artık trabzan sırası. Şimdi 2 tane zincir boşluğum vardı. 2 zincir boşluğum var. O zaman 2 tane trabzan yapıyorum buraya. Şurada bir tane bakın uzun trabzanımız vardı. Üçlü trabzan. Hemen onun üzerine de bir tane trabzan yaptım. 2 boşluk var. O zaman hemen buraya da 2 trabzan. Burada bir sık iğnemiz var. Hemen onun tepesine de bir tane trabzan. Yine boşluk 2 zincirli olduğu için buraya 2 trabzan yaptık. Tekrardan trabzanın üzerine yine trabzan. Tekrar ipimi bakın doladım. Boşluğum var. Yine buraya da 2 trabzan. Bakın her kaç tane zincir varsa o kadar ne yapıyoruz aslında? Trabzan yapıyoruz. Şimdi ipimi doladım. Buradaki 2 trabzanın üzerine yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi artık köşeye geldik. Ne yapıyorduk köşeye? Önce 2 tane trabzan yapıyorduk. Sonra araya 3 tane zincir çekiyorduk. Tekrar ipimizi dolayıp 2 tane daha ikili trabzan yapıyorduk. Bakın bu şekilde şimdi bir kenarını tamamladım. Aynı şekilde diğer 3 kenarını da tamamlayıp geliyorum. Hiçbir değişiklik yok. Sonrasında en son kenardaki, bakın şöyle göstereyim, bir sıra sık iğne dolaştık. Bu hem istediğimiz büyüklüğe getirdi örneği, hem de trabzan kenarı daha farklı, sık iğne daha farklı oluyor. Birleştirmelerimiz daha güzel olsun diye şu bir sıra sık iğne dolaştık. Hemen bitirip geliyorum. Evet, geldik. Bakın artık en son yere
Şurada bıraktığım ikili trabzanın üstünde yaptım, bitirdim. Şimdi artık üst sıraya ilmek kaydırmayla değil, diğer yöntemimize geçeceğiz. Bunun için artık zincirin tepesine çıkıyorum. Zincirin tepesine yapacağım bunu ama onun için ne yapıyorum? Trabzanın tepesinden arkadan geliyorum. Bunu çektim yukarıya. Bir saniye. İlmeğimi arkaya çektim. Şimdi aynı ilmeğin uzantısı, bakın giriyorum. İlmeğimi tığıma takıyorum arkadan. Bulanmış, kusura bakmayın vallahi. İlmeğimi geçirdim bakın arkadan. Şimdi normal sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bu görmüş olduğunuz zincirin tepesine denk gelmiş oldu. Hemen yanındakinin üstüne de bir sık iğne yaptım. Şimdi bu kenardaki 3 tane zincirlerimiz vardı ya. Bu 3 zincirin içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 tanesini yaptım. 4 5 tane sık iğneyi yaptım. Şuradaki şu köşelerin içine. Yanındaki trabzanın üzerinden devam edeceğim. Burada bir şey yok artık. Her trabzanın üzerine bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Ve söylediğim gibi şu köşelerdeki 3 zincirin içine de 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde hemen motifimizi tamamlayıp geliyorum. Evet, geldik şimdi finale. Yine ipimi aynı şekilde bakın kesiyorum. Son sık iğnemi de yapmıştım. Yine ipimi çıkartıyorum. Geçirdim iğnemi. Şimdi şu benim ilk yaptığım ilmek, o değil. Yanındaki ilk gerçek sık iğnemin üzerinden bakın şöyle geldim. Aynı ipin çıktığı merkez noktasından geri aşağıya iniyorum. Bu şekilde kusursuz bir kapanış yapmış olduk. Böylece görüyorsunuz tam hiç birleştirme yeri belli olmadan örneğimizi bitirmiş olduk. Hemen yatayda sık iğnelerimin içinden bakın bu şekilde geçiyorum. Ben bu aşamada penseden yardım alıyorum. Dilerseniz tamamını geçirebilirsiniz ama benim için bu kadar yeterli. Kağıt iplerde biliyorsunuz çözülme olmuyor. Şimdi geldik bir de şu başlangıç ipimize. Bir de bunu gizleyelim. Hemen bakın zaten bunu buradan buraya kadar gizlemiştik. Şimdi buradan ne yapıyorum? Onu yukarıya doğru taşıyacağım. Şöyle bir önce trabzanın içinden yukarıya doğru taşıdım. Sonrasında buradaki trabzanların arasından bir tur birazcık daha götürüyorum. Böylece yolu uzatmış oldum. Daha fazla yürütmüş oldum ipimi. Yine aynı şekilde kestim. Evet, şimdi şöyle bir el ütüsüyle düzeltelim. Bakın görüyorsunuz. Son derece düzgün, güzel bir motifimiz olmuş oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? Çantaya birleştirme kısmını göstereceğim birazdan. Ama bakın son derece muntazam motif elde edebilirsiniz. Siz de birebir ölçüyle yaparsanız. Şimdi değiştirmelerinizi tavsiye etmiyorum. Neden? Eğer ki siz burada bir noktayı değiştirirseniz sayıda değişikliğe giderseniz bu sefer buradan sonraki aşamada tabanı da değiştirmek zorundasınız. Verdiğim taban ölçüsü de bu sefer uymayacak vesaire sorunlarla karşılaşacaksınız. O yüzden lütfen birebir yapmaya çalışın. Ve bir diğer nokta ne dedik? Bu çanta için 3 milim tığ kullanıyoruz. 3,5'la da yaparsanız aynısını yakalayamazsınız. Hemen ölçüyü göstermek istiyorum. Toplamda 13,5
Bakın görüyorsunuz, santimlik bir kare elde etmiş oluyoruz. Eni boyu aynı olduğu için ölçmeme gerek yok. Hemen size tabanımın ölçüsünü de vereceğim. 27 diyebiliriz. Şöyle göstereyim. 27 santime yine 13 santimlik bir taban. Burada esas aldığım, biliyorsunuz, ilmeklerimiz, ilmek sayılarımız birebir denk gelmesi gerekiyor. Motif yerleşiminde şu yolu izleyeceğiz. Bu kısım da önemli. O yüzden 6 tane olmak zorunda. Simetrik olması açısından torba bir çanta yapıyoruz çünkü. Şu görmüş olduğunuz bir motif çantanın tam ortasına denk gelecek. Yani birleştirirken ona göre hizalayacağız. Tam ortaya denk gelecek. Bu sayede büzdüğümüzde çantamızın şu ortasında tam bir çiçek görüntüsü oluşacak. Dilerseniz hemen birleştirmesini göstereyim. Evet, başlayalım birleştirmeye. Şimdi öncelikle şu yapmış olduğunuz beşlinin ortasındaki üçüncünün, bakın, arka lobundan giriyorum. Aynı şekilde buradaki yine üçüncünün, bakın, şuradaki arka lobu girdim. İkisini, bakın, tığımı geçirdim. Şimdi ipimi alttan veriyorum. Öncelikle içlerinden bu şekilde geçiriyorum. Sonrasında bir sonrakinin, bakın, yine birer lobunu giriyorum. İpimi yine çektim alttan. Önce birinden sonra diğerinden geçirip bunu da içinden geçiriyorum ve böylece bir ilmek kaydırma ile ikisini birleştirmiş oluyorum. Yine bakın, arka lob, yine bunun da aynı şekilde girdim, çıkarttım, ilmek kaydırdım, girdim, aynı şekilde bakın bundan da girdim, ipimi geçirip ilmek kaydırdım. Bu yöntemle iki çantayı kalınlık oluşmayacak şekilde birleştiriyoruz. Güzel bir görüntü oluşmuş oluyor. Burada sıkı iğne yöntemini kullanırsanız tuhaf bir çıkıntı oluşur. Hoş durmaz. En güzel birleştirme yöntemlerinden bir tanesi bu. Motifli çantalarda ya da motifli battaniye olsun, her konuda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın, tekrar bundan girdim, bundan girdim. Sayılarınız düzgün ve muntazam olduğunda zaten tam tamına çıkacak. Yalnız dikkat edin, kasma yapmasın. İlmeğinizi birazcık şöyle yaptığınızda hafif, bakın, çekiyorum ilmeği. Tel çektim, bir saniye. Bakın bu şekilde tam birebir karşılıklı birleştiriyoruz. Evet, devam edeyim, sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, bitirdim. Bakın, burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Burada da üçüncülerden başlıyoruz. Burada da yine üçüncülerde bitiriyoruz. Bu şekilde ipimi buradan kesiyorum. Yine iğne yardımıyla çevirdim arkasını. Takıyorum iğneme. Şöyle öncelikle bunu şu şekilde bir sık iğnelerin olduğu yere alıyorum ve sonrasında sık iğnelerin arasından yürüterek, evet, ipimi buraya gizliyorum. Aynısını burası için de yapacağım.
Başlangıç noktasında da bakın görüyorsunuz. Aynı şekilde ipim var. Hemen şöyle sık iğnelerimin arasından evet, bunu da gizlemiş oldum. Şöyle bir esnetelim. Şöyle elimizle bir esnetelim. Evet. Şimdi ne yapıyorum? 6 tane bakın. En son şu ucuca ekledikten sonra sonuncusunu da birbirine bağlayıp bu şekilde bir görüyorsunuz çantamın en alt kısmını oluşturmuş oluyorum. Hemen ben burayı da ekleyip geleceğim. Daha sonra birlikte ne yapacağız? Çantamıza birleştirme aşamasına geçeceğiz. Ancak şunu da yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Burada bunu tam olarak birleştirdikten sonra çantanın tabanına tutturmanız zor olabilir. Dilerseniz bu şekildeyken çantanızı birleştirmeye başlayıp en son tabanı birleştirdikten sonra şu kısmı yukarıya doğru çıkarsak çok daha kolay olacak işimiz. O yüzden bu kısmı birleştirmeden bırakıyorum. Ne yapıyorum? Hemen çantama bu örneği takmaya başlıyorum. Şimdi bunun için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle şöyle ilmek tutturucularımdan alıyorum. Bir tane şu köşeye takıyorum. Bakın bu köşede de her köşede de biliyorsunuz üçer tane ilmeklerimiz var. Köşelere tam o 3 tanenin ortasına şunları bir geçiriyorum. Bu ne için? Tam olarak köşe noktalarımı belirleyebilmem için. Sonrasında sayarak tam orta noktayı bulacağım. Bakın. Şimdi bunu saymıyorum. Bunu saymıyorum. Bunu taktığım yeri saymıyorum. Tam arasını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Hatta 20'ye bir tane takalım da sonra ortayı bulurken saymamız kolay olsun. Şuraya 20'ye bir tane takalım hemen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49'un tam ortası nedir? 25'tir. Yani 25'in bir tarafında 25.'yi bulursanız burada bir tarafıyla diğer tarafı eşit olur. Zaten 20'ye takmıştık bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 25. burası. Hemen bakın bu şekilde orta noktayı belirledim. Ne yapıyorum? Şimdi örneğimin de orta noktasını belirleyeceğim. Şimdi aynı şekilde bakın buraya sayıyoruz. En son battığım şu üçüncü var ya, o üçüncüyle beraber sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve en son batılanla beraber 25. 25'in tam göbeği de 13. olmuş oluyor. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.'ye ne yapayım? Bir tane ilmek tutturma takayım. Aslında takmama gerek yok. Direkt birleştirirken de takabilirim bunu. Ne yapıyorum şimdi? Bakın. Bununla şu işaretlediğim tam 25.'yi birleştiriyorum. Bakın birleştiriyorum. Onun da tek lobundan, bunun da tek lobundan alayım şöyle. Bu şekilde tam ortaya motifimi yerleştirmiş bakın oldum. Yerimi tam tamına belirlemiş oldum. Şimdi sayaraktan ne yapacağım? Zaten burası belli. Şunu buradaki tam orta noktaya getireceğim. Aynı şekilde. Yani bu sefer
Şu köşeye de takalım bir tane. Bu sefer tam bunun ortasını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane. 23'ün tam ortası da 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. noktamız burası. Hemen burayı bunun şu üçüncüsüyle birleştiriyorum bakın. Şu en köşedeki üçüncü noktayla birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi nereden başlayacağız? Hemen işaretleyeceğim. Şimdi tek tek bu şekilde yaptıktan sonra köşeyi, her yerini bir tutturacağım bunun. Ondan sonra biraz önceki kullandığımız teknikle birlikte birleştirmeye başlayacağız. Hani nasıl yerlerini belirliyorum onu görmenizi istedim ilk etapta. Ben tamamını işaretleyip birleştirip geliyorum. Ne yapıyorum? Dilerseniz en baştan, yani daha sonra dönüp dolaşıp birleştirerek devam edeceğim şu başlangıç noktasından başlayacağım. Şimdi ilmek tutturucumu çıkarıyorum. Ne yapıyordum? Bakın bunun bir lobundan giriyordum. Hatırlarsanız ipimi alttan vereceğim. Gerçekten bu yöntemle yaptığınız zaman, bu sayılarla yaptığınız zaman tam tamına birebir kalıp da istediğiniz ölçüde bir çanta hazırlamış olacaksınız. Ama dediğim gibi lütfen videoların başını dinleyin. Sonrasında sitem edenler oluyor. İşte başını hiç izlememiş, direkt 35 zincirli tabanımdan örmüş mesela. Sonra diyor ki ben onu hazırlamıştım. Sonra bu 29 zincirle başlamış, tabanım çöp oldu. Ama ben en başında zaten veriyorum. Dikkat ettiyseniz bilerek kaç zincirle başlaması gerektiğini. Şimdi bakın birincilerinden geçirdim. İkincilerinden tekrar geçirdim. Ne yaptım? Şimdi ilk o örnek şeyinde yaptığım gibi aynı ondaki birleştirmenin aynısını yapıyorum. Bir tane bundan. Bakın sıradaki bir tane bundan. İpim altta olacak her zaman için, unutmayın. İpimi alttan veriyorum. Evet, burada masanın altında zor görünse de kucağınızda daha kolay bir şekilde halledebileceksiniz bunu. Evet, bu şekilde ilmek kaydırıyorum sonrasında. Bir bundan battım, bir bundan battım. Bakın birer tane lobundan batıyorum. Sonrasında çıkartıyorum. Sonra ilmeği içinden geçiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın bunun arka lobundan girdim. Bunun yine aynı şekilde örneğin arka lobu buradan girdim. Alttan ipimi veriyorum. Çıkarttım bakın ipi. Sonrasında bu ilmeğin içinden geçiriyorum ve ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın bundan girdim bir bunun arka lobundan, bir tane bunun arka lobundan. Sonrasında ipimi unutmayın, altta ipim her zaman için. İpimi verdim, çıkarttım. Şimdi bu ilmeğin içinden geçirip ilmek kaydırma yapmış oldum. Bu yöntemle şimdi pır etraf dolaşıp geleceğim ta ki buraya kadar. Buraya kadar geldiğimde ise İkisini birbirine bağlayacağız ve sonrasında burayı birleştireceğiz. Evet, bakın tam tamına denk getirdim. Yan yana ilk başladığım ilmek bu, diğeri bu. Ne yaptım? Dediğimi yaptım. Bir ilmek fazlalığım vardı. Bakın şu bunu en sonuncuda yapmamın sebebi de şu. Hani ola ki hata yapmışımdır, yanlış saymışımdır vesaire gibilerinden son dakikaya kadar bekledim ama doğru saymışım. Bir tane tabanda fazlalığım vardı. Onu da son motif birleşiminde normalde biliyorsunuz bir tarafına bir tarafına batıyoruz. Yani şuradan gösterecek olursam bir tane şuraya ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın son bu. Bunun üçüncüsü bu. Bir tane de buraya ilmek kaydırma yapıyoruz ya. Ben ne yaptım burada? Hem buna yaptım
Hem buna yaptım, bir tane de ortaya yaptım. Böylelikle sayıyı tam tamına denkleştirmiş olduk. Şimdi artık buradan yukarı çıkacağım. Tam yan ortadayım. Bakın istediğim yerdeyim. Yukarı çıkmak için. Burada hemen aynı nokta, bakın yine üçüncü. Yine bunun üçüncüsü. Görüyorsunuz. Çıkarttım. Şimdi yukarı doğru yola devam ediyorum. Yanındaki. Umarım görünüyordur. Şu an çünkü bunu yatıramıyorum. Biraz daha açıyı şöyle tutayım olmazsa. Evet, bakın hemen buradan bu şekilde yukarıya çıkabilmiş olacağım. Hem de aynı zamanda üstünü örmeye de hiç ipi koparmadan devam edebileceğim. Bakın. İşte tam sadece şunu söylemeyi unutmuşum. Bu önemli. Biliyorsunuz küçük numarada kullansak motiflerde, trabzanlarda her zaman için ilmekler daha çok büyür. Tabanı örerken, yani o söylediğim sayılarda söylediğim şekilde örerken şunu söyleyeyim. Tabanı 3,5 milimle ördüm. Ama benim elim sıkı, biliyorsunuz, bunu unutmayın. Tabanı 3,5 milimle örüyorum. Sonrasında motifleri 3 milimle ördüm. Yani bu detayı da burada söylemiş olayım. Hani ola ki benim tabanım küçük oldu falan olmasın sonra. Benim, bakın görüyorsunuz, ilmek büyüklüklerim bu 3 ile örüldü. Şöyle söyleyeyim, burada görmüştünüz, pardon. 3,5 ilmek genişliğimle 3 milimdeki ilmek genişliğim, dikkat edin, denkti. O yüzden, çünkü taban full sık iğne olduğu için daha sıkı örülmüş oluyor. Şimdi bu şekilde yukarı kadar bir geleyim. Bu arada bunlar çok öyle kolay işler değil. Yani böyle birebir tabanı, hele böyle dikdörtgen taban yapıp sonra örnekleri koyup böyle birebir sıfıra sıfır denk getirip bunu, yani bu ciddi bir hesaplama işi. Onu da söyleyeyim yani. Bunun gerçekten ona göre tek tek onları sayıyorum. O sayıya göre tabanı kaçla başlamam gerekiyor, kaç sıra örmem gerekiyor vesaire, bunların hesaplamalarını yapıyorum. O yüzden diyorum, yani bir şeyi değiştirmeye kalkarsanız toplu halde hepsini değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ben bu tarz durumlarda bu tarz tabanlar hazırlayabiliyorum. Genelde böyle git gel taban falan çalışırlar bu tarz çantalarda. Çünkü onları hesaplamak biraz zordur. Biraz sayısalcılığımın ekmeğini yiyorum diyebilirim bu konuda. Hemen her çantaya, her ilmek sayısına uygun dikdörtgen taban hazırlayabiliyorum. Yani ister santime göre hesaplama olsun, isterse direkt ilmek sayısına göre hesaplama olsun. Hepsini yapmak mümkün. Dediğim gibi basit birkaç hesaplamayla istediğiniz göz sayısına ulaşabiliyorsunuz. Tabii konuşurken ben zaten finale de gelmiş oldum. Dilerseniz buradan sonra beraber devam edelim. Şimdi çantamızın üst kısmına, şimdi çok kararsız kaldım açıkçası. Trabzanla mı devam etmeliyim? Biliyorsunuz trabzanla devam edersek bu iş çok daha çabuk bitecek. Yoksa sonuncu, bu arada üçüncüler, hemen onların da ilmek kaydırmasını yapmış oldum. Yani bu şekilde burayı da bitirmiş olduk. Evet, ben şimdi trabzanlı bir modele geçeceğim için en son bitirdikten sonra şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yanına yine arka lobdan hattı oluşturmak istiyorum demiştim, hatırlarsanız. Şöyle 2 seferde çıkartıyorum. 2 tane trabzan elde etmiş oluyorum. Şimdi araya bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk bırakacağım. Bir daha doladım. Yine arka lobdan giriyorum. 1, 2, yanındakine yine 1. Çok uzatmıyorum trabzanlarımı. Böyle uzun uzun kocaman trabzanlar olmasını istemiyorum. Buna dikkat edelim. Yine araya bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Geldim yanına. Zincirlerinizi çok dar çekmeyin.
Çok dar çekerseniz o zaman kasma yapar. Dikkat edin ona. Çünkü zincirlerinizin bir trabzan tepesi, yani şuradaki bir tepe kadar olması gerekiyor. O yüzden zincirlerimizi küçük çekmiyoruz. Evet, devam ediyorum. Bakın, yanında bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine girdim. Yine iki tane, bakın, trabzan yaptım yan yana. Araya tekrardan bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım yanına. Bakın, bu şekilde devam edeceğiz. Hep sıra sonuna gelene kadar şu görüntüyü elde etmemiz gerekiyor. Deliklerimiz ne çok büyük olsun istemiyorum. O yüzden birer zincirli boşluk yaptım. Bir sıra bu şekilde dolaşıp sıra sonuna kadar örüp hemen geliyorum. Evet, şimdi geldik bakın yine birleştirme noktamıza. Burada şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Burada biliyorsunuz ilk zincirdi. Onun yanındaki trabzanımızın tepesinden giriyorum. İpimi arkaya doğru çekemedim. Çektim. Şimdi aynı ipin bakın şu uzantısından girip burayı sıkıştırıyorum ve buradan bir ilmek çıkartıp bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi hemen yanındaki sık iğne, trabzanın tepesine sık iğne, boşluğa bir tane, trabzanların üstüne bir tane. Yani bu sırayı full sık iğne sırası olarak tamamlıyoruz. Bu şekilde bir sıra dolanıp hemen geleceğiz. Aynı şekilde yine bir üst sıraya çıkacağız. Yine aynı şekilde trabzanımızı koyacağız. Yine sık iğnemizi koyacağız diye bu çanta bu şekilde ilerleyecek. Ne zamana kadar? 25 santim olana kadar. 25 santime ulaştıktan sonra artık sık iğne sırasına geçeceğiz. Ağız kısmını yapmak için. Biliyorsunuz ağız kısmında sık iğneler önemli. Çünkü astarlamakta yoksa zorluk çekersiniz. Yani full bu şekilde devam ederseniz astarımızı düzgün bir şekilde takabilmemiz için o ağız kısmında sık iğneye ihtiyacımız var. Çok güzel olacak gerçekten. Hemen bu şekilde çantamı 25 santim olacak şekilde örüp geliyorum. Evet, istediğim yüksekliğe kadar çantamı örüp geldim. Şimdi diyeceksiniz ki hani file yapacaktık. Evet, haklısınız. Baktım file kısmını bir sıra yapmakta karar kıldım. Çünkü neden? Dedim ki şu örneği bir patlatalım. Dibini hemen sıkıdan başlatmayayım. Yani burayı fileyi yaptım. Ama sonrasında alt taraf daha kalın. Yani üst tarafın file olursa ola ki sonrasında yumuşadıkça ip çökme yapmasın. Daha tok duruşlu güzel bir çanta olsun istedim. Bunun için hiçbir değişiklik yok. Bakın burada bir boşluk bırakıyorduk ya. Burada hiç boşluk bırakmıyoruz. Yine aynı şekilde bir sık iğne bir trabzan, bir sık iğne bir trabzan şeklinde gittim. Ne kadar gittim hemen sayalım. Bakın trabzan sırası. 1 trabzan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan sıram var. Aralarında dediğim gibi sık iğne sıralarım var. 7 trabzandan sonra da 5 tane sık iğne yaptım. Ve çantamı bu aşamadayken astarladım. Bakın ipi de içinde duruyor. Evet. Amerikan bezi kullandım bu sefer astarlamasında. Bakın görüyorsunuz yine çift gözlü son derece muntazam bir astar çalışması oldu. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bu şekilde eğer dikebiliyorsanız makinede diktiğinizde her şey daha sağlam olacaktır. Hem de bakın tertemiz dibinden bu şekilde dikmiş oluyorsunuz. Şöyle netleyebilirsem. Şöyle çok temiz bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Tam tamına bakın görüyorsunuz kenarlarında yani en ufak bir bolluk, potluk, işte fazla geldi, az geldi kasma yok. Yani tam kalıp astar dediğim olay bu. Bu çok önemli. Şimdi şöyle çok sorular alıyorum. Meltem Hanım işte atıyorum şu işte görüyoruz işte tabanı sarkmış. Siz tabana bir şey mi koyuyorsunuz? Tabanınız nasıl böyle duruyor? Evet tabana her zamanki gibi hiçbir şey koymuyorum.
hep söylüyorum, tabana eğer tam tamına bir astar yaparsanız, yani eğer ki yüksekliği biraz fazla yaparsanız, tabana koyduğunuz yükler sonrasında mecburen ne olacak? Aşağıya doğru taban sarkacak. Zaten o kadar güzel bir taban yaptık ki, bakar mısınız? Şu kalıp gibi bir taban, hiçbir şekilde sarkma, sapma yapmaz. Şimdi nereye geldik? Büzgüyü takacağımız aşamaya geldik. Yani file kısmını yapacağız. Oradan daha sonra büzgülerimizi takacağız. Sonrasında bir 3 tane daha sık iğne yapacağım. 3 sıra daha sık iğne yapacağım. Çantamın ağzını ters sık iğne ile bitireceğim. Diğer aparatlarını, yani büzgüsünü, püskülünü, sapını, bunun için açıklamalar bölümüne başka bir video ekleyeceğim. Kaçıncı dakikadan itibaren izlemeniz gerektiğini de söyleyeceğim. Oradan o aparatlarını hazırlayıp çantaya nasıl takıldığını gözlemleyebilirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Gerçekten sürekli biliyorsunuz çok fazla torba çanta çalışıyorum ve her torba çantada da hep aynı detaylar. Sürekli büzgü hazırlıyorum, sürekli püskül hazırlıyorum, sürekli sapı aynısı, hani aynı işlemleri yapıyorum ve sürekli aynı şeyleri video çekmek gerçekten oldukça zor bu aşamalar. O yüzden hazır orada çekilmişi var, yapılmışı var. Oradan yararlanabilirsiniz. Çantayı nasıl büzeceğinizi hemen anlatmak istiyorum. Bu tarz motifli çantalarda torba çantayı nasıl büzeceksiniz? Büzülmüş halinde daha net bir şekilde göstereceğim, anlatacağım ama hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın şurası yan değil mi? Bu yan böyle kalacak. Şu an ortada bir motifimiz var. Bu motifimizi hizasını alıyoruz. Bakın şöyle hizasını alıyoruz. Bu hiza benim katlama hizam. Buradan bakın şöyle, burası da yanımdı. Bunu şu şekilde burasını katlıyorum. Aynı şekilde bu motifin hizasını da alıyorum. Burada da aynı miktarda katlama yapıyorum. Bakın hemen şu formu bu şekilde yakalamış oluyoruz. İnanılmaz güzel duruyor bu arada. Yani bayıldım. Hani böyle beyaz elbiseler, yazın beyaz çok giyiyoruz biliyorsunuz, beyaz rengi yazın, bodylerde olsun, pantolonlarda olsun ya da elbiselerde olsun, gömlek fark etmez. İnanılmaz güzel oldu. Yani her renkle gidecek, beyaz çünkü. Beyaz ve hasırın uyumu muhteşem bir çanta. Hele bir de böyle uçuş uçuş elbiselerle şahane olacaktır. Yani hep söylüyorum. Tasarım, tasarım, tasarım. Yola çıkıyorum. Sonrasında işte İlham Perilerim sağ olsunlar, size böyle farklı çantalar çıkartmaya çalışıyorum. Tekrar söylüyorum. Çantalarımın tasarımları bana aittir. Lütfen videolarını çekmeyiniz. Rica ediyorum. Emeğime saygısızlık etmeyin. Evet, ben bu çantalarım örülsün diye böyle deyince yanlış anlıyorlar. Hani ben çantanızı örmüştüm. Hayır, tabii ki de örün diye ben sizlerle paylaşıyorum. Çok istiyorum çantalarım örülsün. Bu değil. Lütfen çantalarımın videosunu çekmeyin istiyorum. Ve dedikten sonra hemen ne yapıyorum? Şimdi delik kısmını nasıl koyacağım onu gösteriyorum. İnelim şöyle aşağıya biraz. Geldik buraya. Bakın hemen başladım ve sonra fark ettim. Dedim ki video çekiyorsun Meltem. Dur. Şimdi geri geleceğim. Ve size göstereceğim. Şunu da söyleyeyim. Astarlarken bakın burası açık renk. Burası hasır. Yani makinenizin üst tipini astarınızın renginde, alt ipini çantanızın renginde seçmeniz gerekiyor. İster istemez, çünkü üzerinden dikiyorsunuz. Örgünün üzerine geçmiş oluyor. Şimdi en son gelmişim bakın. Buraya biliyorsunuz karşıya geçtim. İlmek kaydırma değil bu, farkındaysanız. Her zamanki yöntemle arkadan ipimi çektim vesaire. Bu aşamaya geldim. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra şunu yapıyorum. Çeviriyorum tığımı. Bakın. Şimdi şöyle bir tane boşluktan geçiriyorum. Tığımda 2 tane var. İkisini de bu şekilde geçiriyorum. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Bu bize trabzan görüntüsü sağlıyor. Şimdi diğer türlü yaptığımızda hemen onu da bakalım. Diğer türlü yaptığımızda ne oluyor? Bakın burada bir zincir görüntüsü oluyor. Bu bir zincir. Ama tekrar gösteriyorum.
uzattım. Tığımı çevirdim, getirdim. Bakın şöyle tutuyorum. Önce bir şu boşluk, bakın burası boşluk. Şöyle geçirdim. Etrafında yani ipi geçirmiş oluyorum. Sonra bu ikisini bir çıkartıyorum. Böylece bir trabzan görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Sonrasında yanındaki boşluğa giriyorum. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Bakın. Geldim. Bir, iki tane zincirimi çektim. Pardon. Bu arada ben de diyorum ki niye şey yapıyorum. Bir farklı gidiyor. 3,5 tığ almışım yanlışlıkla. Evet. Bakın 2 tane zincirimi çektim. Bir, iki tane boşluk bırakıyorum. Geldim buraya. Hemen hepsini birden çıkarttım. Bir daha doladım. Girdim. Üçünü birden çıkarttım. Tekrar 2 zincir. Sürekli bunu tekrar edeceğiz sıra sonuna gelene kadar. 2 zincir çektiğim için altta 2 tane boşluk bırakıyorum. Bakın hemen yanındakine giriyorum. Üçünü birden çıkartıyorum. Tekrar doluyorum. Yanındakine giriyorum. Üçünü birden çıkartıyorum. Şu şekilde bir delik görüntüsü yapacağız. Sonrasında tekrardan üst sıraya çıktığımda ne yapacağız? 3 tane daha, 3 sıra daha sık iğne öreceğim. Onu da bitireyim. Ondan sonra artık ağız kısmında devam edelim. Evet, geldik şimdi sıra başına. Nasıl çıkıyoruz yukarıya? Bakın tam tamına denk geldi zaten. Şu benim ilk yapmış olduğum, bu da gerçek çakma trabzanım. Evet, buradan giriyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Aynı yere bakın, ipimin uzantısından, şurada ipimin uzantısı var. Biraz kısa tutmuşum, şöyle uzatayım da göstereyim size rahatça. Bakın bu aynı ip şuradan içinden geçiyor. Aynı ipin uzantısından bakın giriyorum. Sıkıştırdım. Çıkarttım ve böylece bir sık iğnemi buraya yapmış oldum. Geliyorum yanındakinin tepesine. Şimdi artık boşluktayım. Bakın boşlukta 2 zincir var ama ben her boşluğa 3 tane sık iğne yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü çakma trabzanlarda bakın birincinin tepesi yok, görüyor musunuz? Şu ikincinin var. Haliyle bu birlerin tepesinin, yani şuraya batmak çok zor. Var ama yani batması zor. Hiç onunla uğraşmamak için onun yerine boşluğa batıyoruz. Yani birinci çakma trabzanın yerine buradaki boşluğa batıyoruz. Hemen yanındaki trabzana kendisinin sık iğnesini yapıyoruz. Şimdi geldik yine bakın boşluğa. 1 2 3 tane yaptım. Yani sayı değişmemiş oluyor. Bunun tepesine bir tane yaptım. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Üst sıraya geçiyoruz. Artık dediğim gibi bundan 3 tane yapacağız. 1 2 3 tane sık iğnemiz olacak ağız kısmında. Ağız kısmını ters sık iğne ile bitireceğiz. O aşamada tekrardan devam edeceğiz. Geldik şimdi artık ağız kısmına. Bakın şöyle göstereyim. 5 sıra sık iğnemizi yaptık. Delik yapma sırasında 2 çakma trabzan, 2 boşluk, 2 çakma trabzan, 2 boşluk şekilde ilerledik. Sonrasında 3 tane daha üst sıra daha sık iğne yaptım. Biliyorsunuz bunu başka bir çantanın videosu üzerinden size koydum. Oradan bu kısmı yapabilirsiniz. Şimdi geldik artık ters sık iğne kısmımıza. Ters sık iğne ile çantamızın ağzını bitireceğiz. Bakın uzatıyorum. Buraya bir tane ile sıkıştırdım. Uzattım. Bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakine şöyle çeviriyorum ve giriyorum. Bakın bu şekilde çeviriyorum, giriyorum. Çektim ipimi alttan. Çıkarttım. Artık 2 tane var tığımın üstünde. İkisini bir topladım. Uzattım. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine giriyorum.
İpimi alttan çektim. Çıkarttım. İkisi topladım. Yine uzattım. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine giriyorum. Uzattım. Çıkarttım. Bu şekilde bütün ağzını çantanın dolaşıyoruz. Bakın. Kasma yapmasın. Şu uzatmalarınıza dikkat edin. Çünkü bir boşluk bırakarak gittiğimiz için. Evet. Bu yöntemle ağzını hemen dolaşıp geliyorum. Tabii şurada iplerim var. Temizlememişim. Onları temizleyeyim. Evet, şimdi geldik. Bakın ilk başladığım noktaya da en son yaptım. Burada artık ipimi kesip tığımı çıkarttım. İğneme takıyorum. Bunu arkaya götüreceğim. Bir sonraki boşluktan şuradan arkadan çıkıyorum. Ve bunu böylece arkaya sabitlemiş oluyorum. Şimdi buradan sonra artık sık iğnelerimin arasından ilerleyeceğim. Bunu yaparken ben yine her zamanki gibi şöyle çevireyim çantayı. Her zamanki gibi bir penseden yardım alıyorum. Çünkü bu sayede çok daha kolay bir şekilde çekebiliyorum. Sık iğnelerim sıkı olduğu için. Şöyle gidelim biraz daha. Evet. Burada artık bunu bitirebiliriz. Şimdi ağız kısmına bir sıra sık dolaşacağım. Pardon, ilmek kaydırma dolaşacağım. Bu ilmek kaydırmayı dolaşırken de beyaz rengi kullanacağım. Şu alttaki desenler de birbirini tamamlasın istiyorum. Şimdi evet, şimdi geldik sona. Şimdi ufak tefek değişiklikler yaptım. Bunları hemen hani adını geçirdiysem diye belirtmek istiyorum. Püskül koymaktan vazgeçtim. Çünkü püskül koyduğumda püsküller tam şu ortadaki örneğin üzerini kapattı. Tam en can alıcı, en orta noktayı kapatmış oldu. O yüzden püskülden vazgeçtim. Onun yerine ucuna sadece boncuk taktım. Ve bunu nasıl taktığımı göstermek için de bir tarafını boş bıraktım sizler için. Onu göstereceğim ama öncesinde biliyorum en çok zorlandığınız yerlerden bir tanesi büzgüleri takma aşaması. Siz de birebir benimle aynı ölçüyü yaptıysanız aynı deliklere sahip olacaksınız demektir. Şimdi biliyorsunuz ne yapıyorum? Öncelikle şöyle biraz daha yukarıdan bakalım. Öncelikle şu kenar noktalarını belirliyoruz. Kenar noktasını belirlediğimiz yere sapları takıyoruz. Bunu unutmayın. O kenar noktasını belirledikten sonra bir de orta noktasını belirliyoruz. Sonrasında artık her yeri simetrik olacak şekilde, düzgün olacak şekilde büzgülerimizi takıyoruz. Şimdi burada durdurup bakabilirsiniz, takabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Tek tek sayıları söyleyeceğim. Şimdi şurası benim ortam. Orta deliğim. Orta deliğin bir kenarından girdim. 2 boşluk bıraktım, çıktım. Bir boşluk bıraktım, tekrar içeriye girdim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk. Bakın bu yan tarafa yapmıyoruz bunu. Bunun sebebi de şu kenar hattının oluşması için. 6 boşluktan bıraktım, çıktım. Bir boşluk bırakıp geri girdim. 2 boşluk çıktım. Bir boşluk bırakıp geri girdim. 2 boşluktan çıktım. Bir boşluk bırakıp geri girdim. Yine aynı şekilde bakın 6 tane boşluk burada var. 6 delik bırakıp çıktım. Bakın tam simetriyi görüyorsunuz. Bir boşluk bırakıp girdim. Sonra 2 boşluk bırakıp çıktım. Ortada tam bir boşluğum kaldı. Bu benim ideal istediğim büzme standartı. Yani bu aynı yerden çıkınca da sıkıntı oluyor. Çok uzaktan çıkınca da sıkıntı oluyor. Tam istediğim formu oluşturmuş oldum. Bakın şimdi birlikte
Hemen büzelim. Tek hamlede. Bakın istediğim ağız formuna kavuşmuş oldum bu şekilde, görüyorsunuz. Tam şurası ortada kaldı. Örneğimiz ortada. Çok güzel bir form oldu. Hemen şunun takılışını da göstereceğim. Ondan sonra çantanın size bütün halini tripodtan çıkartacağım. Ondan sonra göstereceğim. Hemen buraya boncuğu nasıl takacağız? Şimdi hemen hasır renginden bir ip alıyoruz. Çok büyük bir ip almamıza gerek yok. Bakın şöyle şu kadar bir ip yeterli bizim için. Aldım. Hemen iğneme takıyorum ipimi. Şu şekilde giriyorum. Bunun ucundaki ipi bunun içine birazcık dolaştırdım ve kestim, gizledim bakın. Evet, bu şekilde görüyorsunuz, ipimi taktım. Şimdi buraya boncuğumu geçireceğim. Bunun ağzı tıkalıymış. Başka alalım. Geçirdim şöyle. Şimdi sonrasında burada alt kısmında hemen bir düğüm atıyorum. Bakın bu sefer aşağıya doğru atıyorum düğümü. Attım. Şimdi bir tane daha atıyorum. Çünkü boncuğun ucundan çıkmaması lazım. Düğümümüzün biraz büyük olması gerekiyor. Şimdi güzelce sıkıştırdım. Artık bakın büyük bir topuz elde etmiş oldum. Şimdi iğnemi takıyorum. İkisini birden geçireceğim. Tekrardan buraya içine giriyorum. Boncuğun içine giriyorum. Tabii ki de buradan çekmemiz çok zor. Evet. Çıkarttım iğnemi. Bakın sıfıra sıfır buradan kesiyorum ipimi. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi ucumuzu yapmış olduk. Sadece bir boncuk. Bu boncuğumuzun görevi ne? Bakın şunu göstereyim. Sonuçta bunun geri çıkmasını engellemiş oluyoruz. Ucuna takınca. Hemen nasıl bağlıyoruz? Önce bir klasik bir bağlama düğüm yapıyorum. Sonra kurdeleye geçiyorum. Kurdele yaptıktan sonra iplerin duruş pozisyonlarını düzeltiyorum. Yani kurdelenin güzel görünmesi için iplerin şöyle bu alttan evet. Dilerseniz artık normal karşı moda geçelim. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Çantamızı bir de bütünden görelim. Evet. Bakar mısınız güzelliğine? Yani keşke videom renklerini aynen gösterebilseydi. Çok daha güzel görebilecektiniz. Bakın. Öyle güzel oldu ki ağız detayına beyaz koymuştum, vazgeçtim. Püsküllerine beyaz koymuştum, vazgeçtim. Çok fazla oldular ve aynı zamanda dediğim gibi püskül koyduğumda şu öndeki örneği tamamen kapattı. Bunun önüne geçmek için bu sefer bu çantada püskül kullanmadık. Şöyle bir dönelim. Bakın içinde hiçbir şey yok çantanın. Yani böyle dursun diye içine hiçbir şey koymuyorum. Bakın. Kalıp gibi bir çanta. Tabanımız hatırlarsanız normal klasik dikdörtgen taban çalışmıştık. Tam sayı birebir sayıyla bu şekilde siz de bu güzel çantayı örebilirsiniz. Gerçekten harika oldu diye düşünüyorum.
Umarım siz de beğenip benimle bu çantayı örersiniz diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Instagram'a mutlaka bekliyorum. Oradan da beni takip ederseniz her zaman sorularınıza çok daha hızlı bir şekilde dönebiliyorum oradan. Biliyorsunuz orada daha aktifim. Hem de çantalarımın gerçek renkleriyle, fotoğraflarıyla orada görebilirsiniz. Bir başka videoda da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.